Cümleten hepinize selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Önceki istasyon rehberi bölümümüzde özellikle free to play dostlarımız için anlaşma 3 yoldaşlarını, %10'luk feda sistemlerini ve kalemizi debufflara karşı nasıl koruyacağımızı detaylıca konuşmuştuk. Allah! Yanıyor! Ay! Ateş! İşin temelini sağlam bir şekilde attığımıza göre şimdi stratejimizi asıl elit lige, yani krallıkların kaderini belirleyen o ağır siklet arenasına taşıma vakti. Allah kimseyi merhametinden eksik etmesin Rabbim. Bu videomuzda savaşın gidişatını tek bir yetenekle baştan yazabilen, devasa orduları adeta bir kağıt gibi yırtıp atan Kes, kıt, kıt. Aferin sana. PEK 4 ve PEK 5 yoldaşlarını sahaya sürüyoruz. Özellikle %4'lük ve %5'lik o kritik becerilerin kale savunmamıza ve formasyonlarımıza nasıl entegre edileceğini tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Çaylar kahveler hazırsa efsanevi yoldaşların dünyasına adım atalım ve başlayalım. Şimdi anlaşma 4 yoldaşlarına gelirsek, önceki videoda da üstüne basa basa söylediğimiz gibi Hellrider zaten olmazsa olmazımız. O yüzden onu hızlıca geçiyorum. Burada sizlere asıl tavsiyem şu dostlar. Oyunda ilk etapta menzilli metasını kurmak nispeten daha zahmetsizdir. Bu yüzden elinizdeki değerli kaynaklarla öncelikle süvari ve piyade kurulumlarına ağırlık verin. Peki hünerleri ilk olarak kimde açalım derseniz altın listemiz şu şekilde. Saberfang, Hoarder ve Hellrider, bu üç yoldaşı kesin açın hocam. Listede Mega Makkot yok mu diyebilirsiniz. Onun sersemletme süresi maalesef düşük kaldığı için onu şimdilik pas geçiyorum. Onun yerine formasyonumuza Tempestity eklemek çok daha mantıklı bir hamle olacaktır. Peki bu isimlere neden bu kadar ekstra öncelik veriyoruz? Çünkü dostlar, bu seviyede hüner canlandırma maliyetleri ciddi anlamda yüksek. Bu sisteme bir de %4 feda ile çalışan o elit yoldaşları eklediğimizde harcanacak ork miktarı cidden belinizi bükebilir. O yüzden adımlarımızı ve kaynaklarımızı çok akıllıca kullanmamız şart. Hocam PAK 4'ü hallettiğimize göre şimdi kemerleri bağlayın dostlar. Böyle açılıyor bak, böyle kapanıyor. Çünkü oyunun zirvesine, yani anlaşma 5 yoldaşlarına geçiyoruz. Biliyorsunuz az önce menzilliyi kurmak kolay. Biz asıl süvari ve piyadeye odaklanalım diyerek taktiğimizi belirlemiştik. İşte bu yüzden PEK 5'te de kafanızı hiç karıştırmadan nokta atışı yapmanız gereken 4 ana yoldaşı süvari ve piyade olarak ikiye ayırdım. Süvari cephesinde asıl yatırım yapacağımız, cepheyi yara yara gidecek ikilimiz Gargantua ve Frostwing olmalı. Eğer formasyonunuzda piyade ağırlıklı bir savunma ya da saldırı düşünüyorsanız o zaman masadaki en güçlü kartlarımız Hugh Hobbs ve Bonaparte olacaktır. Dostlar, Pact 5 demek oyundaki en ciddi kaynak ve parlak küre yatırımı demek. O yüzden elinize geçen her kaynağı rastgele dağıtmak büyük bir israf olur. Burada izlememiz gereken çok net bir strateji var. Seçiminizi doğrudan sahip olduğunuz savaş setine ve selede, yani saldırı değerlerinize göre yapmalısınız. Kısacası kuralımız basit. Zayıfı toparlamaya çalışmıyoruz. Hangi kanadınız hali hazırda güçlüyse tüm yatırımı o güçlü kanada yapıyoruz. Güçlü olduğunuz birliği bu elit yoldaşlarla destekleyip zirveye taşımak, ordunuzun vurucu gücünü savaş alanında çok daha hızlı ve acımasız bir şekilde katlayacaktır. Şimdi gelelim işin en can alıcı noktasına dostlar. Ekrana yoldaşlarımızın savaş hünerlerini tek tek getirdim. Bu ağır abileri neden özellikle seçtiğimizi ve savaşın kaderini değiştiren o gizli yeteneklerini gelin masaya yatıralım. İlk olarak listemizin demirbaşı İblis Örümcek Hellrider. Bu yoldaş için kesin olmalı demiştik çünkü kendisi tam bir savaş kilitleyicisi. 10. seviyeye ulaştığında askerlerinizin %7'si öldüğü an devreye giriyor ve en büyük düşman bölüğünü tam 11 saniyeliğine taşlaştırıyor. Düşünün dostlar, savaşın en kritik anında karşı tarafın en kalabalık, en çok hasar vuran birliğini 11 saniye boyunca donduruyorsunuz. Bu devasa bir süre ve tartışmasız savaşın kaderini değiştiren en güçlü kitle kontrol ve moral dengesine katkı sağlayacak kilit hamlelerin başında geliyor. İkinci ve üçüncü sırada Kılıç Diş ve İstifçi var. Az önce ne demiştik? Yatırımı güçlü kanadınıza yapın. İşte bu ikili o güçlü kanadınızı adeta ölümsüzleştiriyor. Kılıç Diş süvarilerinizin, istifçi ise piyadelerinizin %12'si öldüğünde tetikleniyor ve kendi birliğinizin tam %7'sini
ölümcül darbeden koruyan bir kalkan açıyor. Yani ana vurucu gücünüz tam eriyecekken bu kalkan sayesinde hayatta kalıyor ve düşmana acımasızca hasar vurmaya devam ediyor. Cepheyi ayakta tutmanın altın kuralı bu ikisinden geçiyor. Kısacası kalede moral dengesini düzeltecek, bizi ayakta tutarak zafere katkı sağlayacak PEK 4 yoldaşlarımızı böylece bitirmiş olduk. İşin taktik ve savunma kısmı bittiğine göre şimdi rakibi haritadan silecek o devasa hasarlara, yani PEK 5 yoldaşlarına geçebiliriz. Önce süvari cephesiyle başlayalım. Süvari setinize güveniyorsanız sahaya süreceğiniz ikili Gargantua ve buz kanat. Gargantua tam bir nükleer bomba. Askerlerinizin sadece %4'ü öldüğünde tetikleniyor ve savaşın en başında sahip olduğunuz o yüksek süvari saldırı değerinize göre düşmanın en büyük bölüğüne tek seferde tam %600 hasar vuruyor. Savaşın daha ilk saniyelerinde rakibin bel kemiğini kırıyor. Buz kanat ise işin cilası. Kayıplarınız %8'e ulaştığında devreye giriyor ve düşmanın en büyük bölüğüne 4 saniye boyunca 5 defaya kadar %150 hasar vuruyor. Yani Gargantua'nın tek attığı yerde buz kanat hayatta kalanları dondurarak paramparça ediyor. Eğer piyade setiniz daha güçlüyse o zaman formasyonumuzun yıldızları Bonappetit ve zıp zıp olacak. Sistem süvarilerle tamamen aynı çalışıyor. Bonappetit ordunuzun %4'ü düştüğünde sahip olduğunuz başlangıç piyade gücüyle rakibe o acımasız %600'lük devasa yumruğu indiriyor. Hemen ardından kayıplar %8'e ulaştığında sevimli göründüğüne bakmayın. Psikopat zıp zıp sahneye çıkıyor ve tıpkı buz kanat gibi art arda 5 sefer %150'lik hasar patlaması yaratarak düşmanın ön hattını resmen eritiyor. Dostlar, bu yeteneklerin en can alıcı noktası şu: hasarlar başlangıç SLD değerinize göre hesaplanıyor. Yani savaşın ortasında debuff, yani zayıflatma yeseniz bile bu yoldaşlar sizin savaşa girdiğiniz o en yüksek saldırı gücünüzü baz alarak vuruyor. İşte bu yüzden az önce zayıfı toparlamakla uğraşmayın. Tüm yatırımı güçlü olduğunuz kanada yapın demiştik. Mesela %800 piyade saldırınız varsa Bonaparte'nin vurduğu o %600'lük katlamayı siz düşünün. Şimdi önceki rehber serilerimizde olduğu gibi tüm bu anlattıklarımızı lafta bırakmayalım ve videoyu Şampiyonlar Ligi'ne yakışır örnek bir süvari kurulumuyla bitirelim. Dostlar, eğer süvari ağırlıklı bir setle oynuyorsanız kalede veya savaşta sahaya süreceğiniz o rüya beşli tam olarak şöyle olmalı. Birinci sırada Griffon, savaşın başlarında o %10'luk kayıpla devreye girip tüm ordumuzun saldırı gücünü şaha kaldırması için. İkinci sırada tek boynuzlu canavar, erken aşamada ön hattımızı destekleyip süvarilerimize o kritik gücü vermesi için. Üçüncü sırada Saberfang, çatışma alevlenip süvarilerimiz erimeye başladığı an o hayat kurtaran %7'lik kalkanı açıp cepheyi ayakta tutması için. Dördüncü sırada Gargantua, askerlerimizin sadece %4'ü düştüğünde sahip olduğumuz o yüksek süvari gücüyle rakibin en büyük birliğine %600'lük o nükleer yumruğu indirecek. Ve son olarak 5. sırada buz kanat, kayıplarımız %8'e ulaştığında devreye girip Gargantua'nın tek attığı yerden sağ kalanları dondurarak paramparça edecek. Dostlar, bu beşli kombinasyon sadece teoride değil, sahada da gerçekten çok sağlam ve kusursuz bir sistem oldu. Griffon ve Kılıçdiş ile ordunuzu hayatta tutup bufflarken PEK 5'in o acımasız hasarıyla düşmana adeta nefes bile aldırmıyorsunuz. Umarım bu elit yoldaş rehberimiz kalenizi ve savaş stratejinizi bir üst seviyeye taşımanızda sizlere faydalı olur. Emek verip hazırladığımız bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı ve aklınıza takılanları yorumlarda sormayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki savaşta görüşmek üzere. Hoşça kalın.